Merhaba. Bugün Hemingway'in dönem olarak İspanya İç Savaşı'nı anlatan "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" isimli eserinde Cumhuriyet cephenin yaşadığı askeri zorlukların eser içerisinde ne şekilde bahsedildiğine dair bir video serisine başlıyorum. Hemingway bu zorlukları bize anlatırken düzenli ordunun ve Cumhuriyet için savaşan gönüllü gerilla birliklerinin gözünden ayrı ayrı aktarmakta. Ben de analizimde bu düzene bağlı kalarak fakat yaşanan bu askeri zorlukları tarihi bilgileri ışığında biraz daha genişleterek yapmak istiyorum. Bugünkü ilk bölümde Cumhuriyet ordusunun, düzenli ordunun yaşadığı zorlukların eserde ne şekilde bahsedildiğinden konuşmak istiyorum. Bu zorlukları ilk önce General Goltz'un ağzından duyuyoruz. Goltz, Rus'tur ve savaş için İspanya'ya Rusya'dan gelmiştir. İspanya İç Savaşı her ne kadar farklı sosyal sınıfların temsil eden ideolojilerin savaşı olsa da başladıktan bir süre sonra uluslararası güçlerin mücadele alanı haline gelmiştir. Bu amaçla Faşist Franco, Hitler Almanyası ve Mussolini İtalyası tarafından desteklenirken Cumhuriyet Cephesi Stalin Rusyası tarafından desteklenmiştir. Goltz da İspanya'ya Cumhuriyetçi Komuta Kademesi'nde savaşması amacıyla Stalin tarafından görevlendirilmiştir. İşte bu Goltz kitabın hemen başında Robert'le yaptığı konuşmada "Evet, saldırıyı ben hazırladım ama elimde her zamanki gibi yeterli kuvvet yok" demiştir. Burada Cumhuriyetçi Komuta Kademesi'nin en üst düzeyinin ağzından Cumhuriyetçi ordunun eksikliklerini duymaktayız. Generalin her zamanki gibi elimde yeterli kuvvet yok derken ne kastettiğini ise Andres'in Robert'ten aldığı istihbaratı merkezi komuta karargahına götürürken Gomez'le yaptığı yolculuk sırasında görüyoruz. Hemingway ordunun durumunu bize Gomez'in gözünden aktarır. Gomez bir İspanyoldur ve iç savaştan önce, savaş başlamadan önce berberlik yapmaktadır. Savaşın başlamasıyla idealist amaçlarla orduya katılır ve ordunun alt kademe komutasında görev almaya başlar. Gomez'in gözlemlediği ve bize aktardığı ordu büyük bir saldırı öncesi Cumhuriyet ordusudur. Yani ordunun kendisidir. Gomez orduyu donanımdan yoksun ve makinalaşmadan nasibini almayan kamyon kamyon insan olarak tanımlar. Yani askerlerin üzerlerinde bulunan tek donanımı ise miğferleri olarak betimler. Burada idealist bir askerin, orduda görev alan bir askerin Cumhuriyet ordusunun teçhizatsızlığı karşısında yaşadığı hayal kırıklığını görüyoruz. Bu işin bir yanı. İşin bir diğer yanı ise Gomez her ne kadar idealist amaçlarla bu orduda olsa da savaş öncesi berberdir ve askeri bir geçmişi yoktur. Dolayısıyla burada sadece gönüllü, iyi niyetle çalışmaktadır. Eser burada bize ordunun yaşadığı teçhizat yoksunluğunun yanında yaşadığı insan kaynağı sıkıntısını da anlatmaktadır. Bugün eserde Cumhuriyet ordusunun yaşadığı askeri sıkıntıları, zorlukların ne şekilde bahsedildiği üzerine konuştuk. Bir sonraki videoda bu zorlukları tarihi bilgileri ışığında genişletmek niyetindeyim. Görüşmek üzere.